Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bayram için efsane bir tarif ile geldim sizlere. Böyle baklavadan daha hafif, aynı zamanda baklava hamuru açma derdi olmadan kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak iç harcını hazırlamakla işe başlıyorum. Bir tane yumurta var ama sadece akını kullanacağım. Sarısını ise üzeri için ayırıyorum. Üzerine bir kahve fincanı toz şeker, yani 4 dolu yemek kaşığı şekerimiz var. Yumurta akını ve toz şekeri güzelce karıştırıyorum. Ve üzerine Hindistan cevizi, yine bir kahve fincanı, yani 4 dolu yemek kaşığına denk geliyor. Hindistan cevizini ekledikten sonra da güzelce karıştırıyorum. Ve son olarak üzerine ince bir şekilde çekmiş olduğum 1 su bardağı cevizi ilave ediyorum. Ceviz yerine isterseniz fındık veya toz fıstık kullanabilirsiniz. Hatta varsa bademiniz, onu da kullanabilirsiniz. Güzelce hepsini karıştırıyorum. Ve harcım hazır hale gelmiş oldu. Hazır olan harcımı hemen kenara alıyorum. Şerbetini hazırlamaya geçiyorum arkadaşlar. Tenceremin içerisine 1 su bardağı toz şeker alıyorum. Üzerine de 1,5 su bardağı soğuk suyu bırakıyorum. Ve kaynayana kadar karıştıracağım. Bu en önemli püf noktası. Eğer bu işlemi yapmazsak tatlımız çok kısa bir süre sonra, yani şerbeti döktükten çok kısa bir süre sonra şekerlenecektir. Kaynayana kadar yüksek ateşte pişireceğim. Kaynadıktan hemen sonra da altını kısıyorum. Evet, bakın kaynadı. İşte bu aşamada altını kısıp bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Benim elektrikli ocağım 8 dereceden oluşuyor. Kısıktan sonra 2. derecesine getirdim ve bu aşamada bir de üzerine ince bir dilim limon bıraktım. Onun yerine isterseniz 4-5 damla limon da sıkabilirsiniz. Ve toplam 20 dakika şerbetimi kaynatmaya bırakıyorum. Gazlı ocakta yapacaklar da böyle kapatmaya yakın getirirse ısısını, o zaman daha iyi bir sonuç almış olacak. 20 dakikanın sonunda böyle son akan damlalar artık iyice ağırlaşmaya başladı. Bu aşamada şerbetim hazır olduğu için ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Sıra geldi tatlımızı hazırlamaya. Bu aşamada bize milföy hamuru gerekli. Ekranda 3 tane görüyorsunuz ama ben toplamda 5 tane kullandım. Şimdi altındaki kağıdı, naylon kağıdı alıyorum. Şöyle tezgahımın üzerine çok hafif bir şekilde unluyorum. Oda sıcaklığına geldiği için, çünkü iyice yumuşadı. Yumuşadığı için de masaya yapışabilir açma sırasında. Merdane ile çok aşırı ince olmayacak şekilde büyütüyorum. Eşit olmayan kısımlarını da bu şekilde ellerimle çekiştirerek düzeltiyorum. Hepsini eşitlemiş oluyorum böylece. İç harcımı milföyün uzun kenarına yayacağım arkadaşlar. Oradan başlayacağım. Kısa kenarından da başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. O zaman biraz daha fazla bu işlemi yapmak zorunda kalacaksınız. Yani kesme işlemini birazdan göstereceğim size. Şimdi kenar kısmını kaplayacak şekilde harcımı yayıyorum. Daha sonra ne çok sıkı ne de gevşek olacak şekilde rulo halinde sarıyorum. Yalnız milföy hamurunun ortasına kadar saracağım. Orta kısmına geldikten sonra bir rulet yardımıyla kesiyorum. İsterseniz bıçak da kullanabilirsiniz. Kapatmadan önce ayırmış olduğum yumurta sarısını çok hafif olacak şekilde sürüyorum kenar kısmına, yani birleştirme kısmına. Bunu neden yapıyorum? Pişme sırasında açılıp da şekilleri bozulmasın diye. Kapatmış olduğum, yani kesmiş olduğum kısım altta kalacak şekilde yerleştireceğim tepsiye. Milföy hamurunun geri kalan yarısına da bakın iç harcından yerleştiriyorum. İç harcı ne kadar çok bol olursa o kadar lezzetli oluyor. Tekrar rulo halinde sarıyorum. Kapatmadan önce de kenarlarına yumurta sarısından fırça yardımıyla sürüyorum. Ve rulo yaparak kenara alıyorum. Geri kalan tüm milföy hamurlarını aynı şekilde yapıyoruz. İç harcım çok az kalınca son kullanacağım milföy hamurunu daha az olacak şekilde açtım. Ve ortadan da kesmeden rulo halinde saracağım. Burayı da özellikle gösterdim arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Böylece katları çok daha fazla olmuş olacaktır.
Aslında her bir rulo yaptıktan hemen sonra kesip tepsiye yerleştirebilirsiniz. Ama ben hepsini hazırlayıp daha sonra kesmek istedim. Böylece hepsinin ölçüsü eşit olmuş oluyor. Oldukça bereketli ve lezzetli bir tatlı. Evet, şimdi hepsini dilimledikten sonra artık yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Çok sık aralıklarla yerleştirmeyelim. Böyle araları biraz hafif boşluk kalacak şekilde yerleştirelim. Daha önce sayfamda milföyden baklava yapıp paylaşmıştım. Çok beğenenler de olmuştu. Onun yanı sıra tabii ki beğenmeyenler de. Daha çok şöyle yorumlar okudum. İşte milföy hamuru tuzlu bir hamur. Bunun baklavası olur mu? Olmaz. Veya yaptım hep böyle tuz tadı geldi. Arkadaşlar, tuz tadı gelmez. Nasıl gelmez? Şekerini doğru oranda koymuşsanız eğer bir tatlının kesinlikle tuz tadı olmaz. Bu yapmış olduğum ikinci milföylü tatlı. İnanın o kadar lezzetli oldu ki yerken kesinlikle böyle tuz tadı almadık. Hatta şunu gönül rahatlığıyla derim ki sizlere baklavadan çok daha hafif bir tatlı olmuş oldu. Hepinize gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Şimdi kalan yumurta sarısını milföylerin üzerine dikkatli bir şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık yarım saat içerisinde tatlılarım nar gibi kızardı. Ama fırından fırına arkadaşlar pişme süresi değişebilir. Bu nedenle lütfen sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Fırına vermeden önce oldukça hepsi böyle ince bir şekildeydi ama fırında milföy hamurunun özelliğinden dolayı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Ve katları da belirginleşti arkadaşlar. Tatlarımı hemen borcam kaba yerleştirdim. İsterseniz sizler sadece pişirmiş olduğunuz tepsinin altındaki yağlı kağıdı alarak da şerbete dökebilirsiniz. Bir 4-5 dakika kadar bekleyeceğim. Yani ilk sıcaklığı geçene kadar. Hemen ardından da artık soğumuş olan şerbeti üzerine gezdireceğim. Evet, tatlımızın ilk sıcaklığı geçti. Şerbetim de soğudukça iyice kıvam aldı, koyulaştı. Birçok tarifte böyle kaynadıktan 5 dakika sonra şerbeti kapatın dendiğini de göreceksiniz. Öyle de yapabilirsiniz ama böyle baklava tadında eğer olmasını istiyorsanız şerbetin aynı baklava şerbeti gibi kaynatmanızı tavsiye ederim size. İnanın lezzeti katmerleşmiş oluyor. Şerbetini döktükten sonra da bekleyelim tatlımız dinlensin. Bir 2 saat kadar dinlenmesi yeterli. Sonrasında üzerine toz fıstık veya ceviz veya hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi milföy hamuru ilk başta arkadaşlar çıtırlığını koruyor. Ama bekledikçe yumuşuyor. Ben bu tatlıyı dün yaptım. Bugün mesela baktığım zaman üst kısmı iyice yumuşamıştı ama inanın lezzetinden hiçbir şey kaybetmemişti. Bunu da belirtmek isterim sizlere. Böyle yakın çekmeye çalıştım ki size katlarını göstermek için. Baklava hamuru açmadan yapılabilecek, baklava tadında, hatta baklavadan çok daha hafif, kat kat lezzetli bir tatlı. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun ve hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurban kesecek olanların da Rabbim kurbanlarını kabul etsin inşallah. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.